Evet, yine Yunuseli Havalimanı'ndayız. Bir dragla daha karşınızdayız. Bu sefer Peugeot 3008'in içindeyim. Sağımdaysa Onur var. Ne ile? Hyundai Tucson'la. Hyundai Tucson'un içerisindeyim. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip bir araç bu. 1.6 litre hacimli turbo dizel motoru var. 136 beygir güç, 320 Nm tork üretebiliyor. Ve 7 ileri vitesli çift kavramalı yarı otomatik şanzımanımız var. Bende 1.5 Blue HDI motor var. Önden çekişliyim. 130 beygir güç, 300 Nm tork elde ediyorum bu güzel makineden. EAT8 şanzımanımda emrime amade. 1430 kilogramlık bir ağırlığım var. 0-100'üm 11,5 saniye. Teknik veriler avantaj bende diyor. Ki benim tam otomatik bir şanzımanım var. Onun 7 ileri çift kavramalı şanzımanı var. Aha, Şafak yine eldivenlerini takıyor. Onun için kalkışta da avantajlı olacağımı düşünüyorum. Ve yine de eldivenlerimi takıyorum ve yarışa hazır bekliyorum. Evet, güç ve tork bizden yana ama ağırlıkta Peugeot'dan yana daha hafif bir araç. Bakalım 1000 metrenin sonunda neler olmuş olacak. İlk olarak 0-1000 metre drağımızı yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Onur. Seni çiğ çiğ yiyeceğim, asfalta gömeceğim. Afiyet olsun. Oo, kalkış çok kötü. Çok kötü kalktık. Of. Oh yeah! Çok rahat. Çok rahat. Bayağı rahat önde götürüyorum. Bakıyorum aynamda yavaş yavaş kaybolmaya başladı bile. Evet. Kapatamıyor farkı. Çok iyisin be 3008. Peugeot atladı. Ama ben bir sonraki yarışta Peugeot'u yerim. Yok, performans aracı değil bu. Oo, frenleri güzelmiş ama ha. Yes. İlk yarışımızı kazandık. Bu arada flaşörlerimiz de yandı. Uçak kokpiti gibi iç mekanından onu da kapattım. Evet, hafifliğin avantajı vesaire her şey bizden yanaydı aslında. Bu sayede Onur ve Tucson'u alt etmeyi başardık. Bir soralım bakalım nasıl hissediyor. Onur, nasılsın? Vallahi tam otomatik şanzıman aldı diyorum. Evet, tam otomatik şanzıman. Ayrıca şöyle bir 350 kilogramlık da bir avantajım var. Yani güç tork avantajı da bende de onlar hikaye oldu ya resmen. Ama ekstra çekiş belki roll'da bir şans verebilir sana. Ben de öyle düşünüyordum. Orada da yeriz de. Peugeot'un çevikliği, hafifliği, Sparco eldivenlerim, her şey hazır. Şimdi sıra rolling yarışında. 60 km/saat şanzımanlarımız otomatik modda. Ben sport modunu açtım.
Tucson'un da bir sport modu var. Şimdi bakalım çekiş farkı ağırlık farkını yenebilecek mi? Onu göreceğiz. 400 metre kukasında 60 km/saatle gideceğiz ve ondan sonra çat kickdown'u yapacağız. Bakalım hangi şanzıman daha iyi vites değiştiriyor, hangi araç daha iyi çekerek 1000 metreye ulaşıyor. Göreceğiz. Altıya attı, ne yapıyorsun? 60'la giderken altıya atılır mı be? Evet, daha iyi bir kickdown yaptı ama Kaç? 3'e çekti valla. Çok hızlı çekti. Burun farkıyla öndeyiz ama Peugeot alıyor yine. evet, geliyoruz, tekrar geliyoruz. Başa baş gidiyor bayağı. Alıyor. Hayır, alma. Ama sanırım aldık. Hafiflik kurtardı. Çekiş yetmedi. Hayır, ne oluyor? Ne oluyor anlamadım. Çekiş ve tork yetmedi. Hafiflik kurtardı. Hayır. Hayır. No. Vites küçültme konusunda valla beklediğimden iyi iş yaptı. 6'da gidiyorduk çünkü. 6'dan 3'e cart diye çekti. Ama yok. Peugeot'un hafifliği yine bize dert oldu. Tahmin ettiğim gibi ekstra tork ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman çok daha hızlı bir tepki verdi ve Onur'u başta öne taşıdı ama sonra kafa kafaya gittik. Ardından hafifliğin ve vites oranlarının çok önemli olmamaya başladığı yerlere geldik. Orada kısa oranlara rağmen 3008 zaferi yazdı. 2'de 2 gidiyoruz. Helal sana. Ne yarıştı be Onur öyle? Güzeldi valla. Benimkisi bayağı iyi downshift yaptı. Aynen, benim vites düşmekte gecikti araç ama ondan sonra hafiflik kendini gösterdi aslında. Aynen öyle. Ben de öyle özetledim. Bu arada kaçıncı viteste gidiyordun? 4. vitesteydim. Sabitlediğinde 60'la giderken kaçtaydın? 4'te. Ben 6'daydım. Ekonomikmiş en azından. Helal. Evet, şimdi sıra fren testimizde. Gerçi niye bu kadar heyecanlanıyorsam bu araç çok daha ağır Peugeot'dan. 2 mücadeleyi de kazandık. Bundan ne etkiliydi? Ağırlık. İşte o ağırlık muhtemelen beni fren testinde de çok rahat kurtaracak. Lastik tabanı onun daha geniş. 245 lastikleri var. Ben de 225 ama benim durdurmam gereken gövde 300 kilogram civarında, daha hafif. Bunun için bakalım. 3008'in frenleri de gayet güzel. İyi duracağını düşünüyorum aracım. Hadi bakalım. Yine yarım araç boyuyla Peugeot aldı. Evet. İkinci Kuka'yı geçer geçmez frenledim. Birazcık önce oldu ama Tucson'dan iyi frenledim. Yalnız Tucson bayağı başarılı. O kadar ağırlık farkına rağmen bence aramızdaki fark çok düşük. Ne yapalım? Yani bu kadar ağırlık farkı olunca tabii frenler yani biraz daha iyi olsa bile duruş mesafesi böyle oluyor. Ne yapalım? Burada da ikinci olmak kaderimizmiş. Ağırlığa rağmen belki de biraz kötü reaksiyon verdim. O güzel sağ bacağım eskisi kadar iyi tutmuyor olabilir. Olsun. 3 testinde kazananı 3008 oldu. Tucson 2 testi çok yakın geride tamamladı. Drag yarışında ciddi fark yedi. Ama olsun. Eğlenceliydi. Ben mücadeleden keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Aldıysanız videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı ve paylaşmanızı rica ediyoruz. Kanala da tabii ki abone oluyorsunuz. Zili de açıyorsunuz ki yüklemelerimizden haberdar olun. Tabii sosyal medya hesaplarını unutmayalım. Instagram, Twitter, Facebook, her yerden takip edebilirsiniz bizi. Diyelim ve bir mücadelenin daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. İyi sürüşler. Bay bay. Yenilmeye hazır mısın? Şunu bir tutar mısın?